Issız bir yolda tek başınıza yürüdüğünüzü hayal edin. Gecenin sessizliğini bozan tek şey ayak sesleriniz. Derken karanlığın içinden insan olmadığı belli olan devasa bir silüet beliriyor. Eski anlatılara göre ona bakanların çoğu bir daha eski hayatına dönemedi. Peki Gulyabani gerçekten kimdi? Bir cin miydi? Bir hortlak mıydı? Yoksa insanların karanlıkta doğan korkularının bir yansıması mı? Gelin, Türk halk anlatılarının en ürkütücü varlıklarından biri olan Gulyabani'nin gizemli dünyasına birlikte adım atalım. Gulyabani, Türk halk inanışında geceleri ortaya çıktığı söylenen gizemli ve korkutucu bir varlıktır. Onun adı, yüzyıllardır Anadolu'dan Balkanlara kadar uzanan pek çok hikayede geçer. Rivayetlere göre terk edilmiş mezarlıklarda, harabelerde, ormanların derinliklerinde ve kimsenin geçmeye cesaret edemediği ıssız yollarda dolaşırdı. Özellikle gece vakti yalnız gezenlerin karşısına çıktığı anlatılırdı. Onu görenlerin anlattıkları birbirinden farklı olsa da ortak bir nokta vardı. Gulyabani, normal bir insandan çok daha uzun boylu, dağınık saçlı, kızıl ya da parlayan gözlere sahip, korkunç görünümlü bir yaratıktı. Bazı rivayetlerde vücudunun tamamen kıllarla kaplı olduğu, bazılarında ise dev bir gölgeyi andırdığı söylenirdi. Halk arasında Gulyabani'nin insanları öldürmekten çok korkularıyla oynadığına inanılırdı. Gece yolcularını yanlış yollara sürüklediği, onları saatlerce aynı yerde dolaştırdığı ve sonunda korkudan akıllarını yitirmelerine neden olduğu anlatılırdı. Bu yüzden eskiden insanlar hava karardıktan sonra tek başına yola çıkmamaya özen gösterirdi. Bazı efsanelerde Gulyabani'nin mezarlıkları koruduğu söylenirken, bazı anlatılarda ise eski savaş alanlarında dolaşan huzursuz ruhların beden bulmuş hali olduğu düşünülürdü. Bu farklı anlatımlar onun tek bir kökenden gelmediğini, zaman içinde çeşitli halk inanışlarının birleşmesiyle bugünkü haline ulaştığını gösterir. Osmanlı döneminde de Gulyabani hikayeleri oldukça yaygındı. Özellikle köylerde yaşayan insanlar çocuklarını geceleri dışarı çıkmamaları için bu hikayelerle uyarırdı. Böylece Gulyabani yalnızca korkutucu bir efsane değil, aynı zamanda toplumsal bir uyarı figürü haline geldi. 1890'lı yıllarda yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın kaleme aldığı Gulyabani adlı roman ise bu varlığı farklı bir bakış açısıyla ele aldı. Romanda yaşanan doğaüstü olayların ardında aslında insanlar olduğu ortaya çıkar. Bu eser, halkın batıl inançlarını sorgulayan önemli Türk romanlarından biri kabul edilir. Böylece Gulyabani, hem halk efsanelerinde korkutucu bir yaratık, hem de edebiyatta insanların korkularını simgeleyen bir karakter olarak yaşamaya devam etti. Bugün bile Anadolu'nun bazı bölgelerinde yaşlılar geceleri duydukları açıklanamayan sesleri ya da karanlıkta gördükleri gölgeleri Gulyabani ile ilişkilendirir. Bilimsel olarak bu anlatıları doğrulayan bir kanıt bulunmasa da, Gulyabani yüzyıllardır Türk halk kültürünün en bilinen korku figürlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Onun gerçek olup olmadığı hala bilinmiyor. Ancak geride bıraktığı hikayeler nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor. Gulyabani'nin gerçekten var olup olmadığını bugün bilmiyoruz. Ancak bir gerçek var ki, bu efsane yüzyıllardır insanların hayal gücünü beslemeye ve karanlığa farklı gözlerle bakmalarına neden olmaya devam ediyor. Sizce Gulyabani yalnızca bir halk efsanesi miydi? Yoksa geçmişten günümüze ulaşan açıklanamayan olayların bir yansıması mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Türk mitolojisi ve unutulmuş efsanelerin gizemli dünyasını birlikte keşfetmek için Kara Vakainame'ye abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.